Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya, başta da Almanya'ya çökme operasyonudur ve çöktü de. Avrupalılar Ruslardan korkmuyorlar. Trump'tan daha çok korkuyor. Sorun burada. NATO o kadar tel tel dökülüyor ki ve kendini o kadar ciddi tehdit altında hissediyor ki Amerika Birleşik Devletleri dahi NATO'yu sağlam kazığa bağlama ihtiyacı duyuyor. Bu Gazze olayında da, Ukrayna olayında da, Kafkasya olayında da İngiltere'nin çok derin izlerini görüyoruz. Akıl neredeyse ona aittir diyebiliriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Hocam bugün sizlerle Ukrayna-Rusya savaşını konuşmak istiyorum. Lakin son mevcut durumdan bahsederek başlayalım. Hocam Zelenski sizce başarısız bir lider mi savaş konusunda? Süreci nasıl yönetti? Şu anda da çok başarılı gözükmüyorlar. Daha doğrusu şöyle gözüküyor şu anda Ukrayna'daki durum. Rusya biraz daha sahaya hakim, askeri olarak daha tutunmuş. Üstelik askeri yapısını besleyebiliyor, lojistiğini arkalayabiliyor. Bu geçtiğimiz bahar Kiev kuvvetleri bir harekata başlayacaklardı. Bahar taarruzu diyorlardı ona. O olmadı. Yani olmadı derken denediler, olmadı. Bundan sonra da tabii hem Kiev'in hem Avrupa ülkelerinin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda biraz moralinin bozulduğunu hissediyor. Fakat bu şöyle bir yanılgıya götürüyor bizi. Şöyle bir sonuç çıkarsa kimse şaşırmaz bu aşamadan sonra. Belli bir zaman sonra Rusya bu savaşı kazanır. Tamam peki. Ama bu savaşın sonuna yaklaşıyoruz diye bir intiba varsa eğer bu yanlış. Bu kötüleşecek. Yani ben en az bir yıl daha şeyi de hatırlayalım. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Borrell'in Amerikan seçimleri bitmeden bu savaş bitmez diye bir lafı vardı. O çok önemli. Amerikan seçimleri Ukrayna Savaşı'nın sonu açısından son derece belirleyicidir. Ama bizim anlamamız gereken şu. Bu yavaşlamayacak. Şu anki sakinlik hali önümüzdeki bir yılın daha çok çatışma içereceği, genişlemeyecek ama sertleşeceği anlamına geliyor. Bunun için çok emare var. Bunlardan bir tanesi mesela şöyle Avrupa Birliği ülkeleri sürekli sızlanıyorlar. İşte silahımız yok, mühimmatımız yok, para vermek istemiyoruz falan filan. Baktığınız zaman konuşmalarına tek tek bak mesela Almanya, mesela Belçika diyor ki eğer bize saldırsalar diyor 3 saat sonra taş atmaya başlarız. O kadar ellerinde silah mühimmat yok. Almanya diyor ki bize saldırsalar yani hiçbir mühimmatımız kalmadı. Biz buradan bu konuşmaları, sürekli bu konuşmalar yapılıyor. Bu konuşmaları duyduğumuzda Ukrayna Savaşı'nın Rusya lehine ve Rusya lehine de geçirelim. Sonuna doğru gittiğimiz gibi bir izlenime kapılıyor. Bunu çok daha fazla arttırabilirim bu örnekleri. Oysa bir tane başından beri mesele var. Eğer Rusya kazanırsa bunun anlamı ABD, İngiltere ve NATO yenilmiştir. Zelenski hiç önemli değil. Hiç önemi yok. Ne Kiev'in ne şeyin. Böyle bir sonuç sistematik olarak dünyanın her yerinde kriz yaratır. Çünkü ne deniyor? Yeni dünya düzeni. Eğer bu savaş Rusya'nın kesin zaferiyle biter ise artık o yeni düzenine geçiş eşiği aşılmış olacak ve böylece yeni bir dünya düzeninin gerekleri yapılma. Yani oradan girmiş olur. Yeni dünya düzenine giriş diyebiliriz. Şimdi bunlar o kadar korkuyorlar ki, onlar için o kadar hayati bir mesele ki bu. Bu savaşı şu anda bitirmeleri diye bir şey söz konusu olamaz. Kesin bir barış söz konusu olamaz. Bugün kim Amerika'da ya da Avrupa'da birisi çıkıp derse ki biz yarın barış anlaşması imzalıyoruz, bu beyaz bayrak demektir. Bütün dünya bunu böyle algılar, Türkiye de böyle algılar. Beyaz bayrağı çektiğinizde de arkanızda kimse kalmaz. Avrupa'nın da büyük korkuları var, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük korkuları var. Son olarak Zelenski'nin Washington'a çağrılıp orada tekrar boy göstermesi şuna da kapılmıyor. Mesela Amerikan Kongresi Ukrayna'ya gönderilecek yeni para yardımına izin vermiyor mu gibi. Evet. Gibi derken şu anda onaylamadı. Verecek. Miktarı kıstılar. Kısma üzerine pazarlıklar dönüyor. Silahı da verecek, parayı da verecek. Yol vermezlerse Washington kendi yolunu yapar. Daha önce yapılmışları var. Oradan uyuşturucu satar, onun parasıyla silah alır dışarıdan, o silahı başka bir yerden oraya geçirir. Bunda bir beis yok. İkinci konu, mesela İsveç konusunda Türkiye'yi bu kadar bastırmalarının sebebi. İlla İsveç, illa NATO'nun ayakta durması da bu savaşın sonucuna bak. Bunun için bizim üzerimize bu kadar abanıyorlar. Hiç olmadı, şimdi yeni bir karargah kuruyorlar. Bak bu da yeni bir şey. Mesela Kiev'e Amerikalı danışmanlardan hep söz ediliyor değil mi? Evet peki. İsrail'de de var ayrı konu ama şimdi başına
bir kor general getiriyor. Oradaki askerler de bunu tartışıyor. Ya bu böyle bir iş değil. Başına bir tane Amerikalı komutan koyduğunuzda orada karşında 100 tane generali olan adamla baş edeceksin anlamı çıkmaz. Fakat bundan vazgeçmeleri bile, yani düşünmeleri bile mümkün değil. Bunu sonuna kadar götürecekler. Ya da şöyle olacak. Başkanlık seçimine kadar bunu taşıyacaklar ama idare edelim oraya kadar değil. Bu savaşı kaybetmemeleri gerekiyor. Orada ya Biden ya da Demokratların çıkaracağı birisi devralacak bu süreci ya da Trump gelecek. İşte büyük korkuları bu. Hocam 2024'te Biden yerine veya Demokratların olası adayı yerine Trump tekrar göreve gelirse süreç nasıl ilerler? Bu hem Amerika'nın içindeki bir grubun hem de Avrupa'nın tamamının en büyük korkusu. Bak, Avrupalılar Ruslardan korkmuyorlar. Trump'tan daha çok korkuyorlar. Sorun burada. Bu yüzden mesela en büyük korkuları Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda daha önceki başkanlık döneminde yaptığı gibi NATO'yu itip kalkması meselesi. Bundan ödleri kopuyor. Dahası NATO'dan vazgeçebileceğini, NATO'dan çıkabileceğini bile düşünüyorlar. Bu tartışmalı bir konu Amerika'da. Ama bu korku o kadar yükselmiş durumda ki, bak bunu hani izleyicilerimiz de çok düşünsünler. Amerikan Kongresi herhangi bir ABD başkanı kendi başına karar alarak NATO'dan çıkamaz diye kanun geçirdi. Düşünün ki hep bugüne kadar şöyle bir şey kurduk biz. ABD eşittir NATO, NATO eşittir ABD. Fakat NATO o kadar tel tel dökülüyor ki ve kendini o kadar ciddi tehdit altında hissediyor ki Amerika Birleşik Devletleri dahi NATO'yu sağlam kazığa bağlama ihtiyacı duyuyor. Müesses nizam olası bir tehdidi önünü almaya çalışıyor diyebilir miyiz? Evet ama bu dediğim gibi yani müesses nizamın korkuları var. Amerika'nın yani yüzeydeki nizamının da korkuları var. Avrupa'daki herkes yani Trump gelirse mahvoluruz diyor zaten. Türkiye için çok değişen bir şey yok. Hatta Rusya için de değişen bir şey yok. Ama onların bu korkuları savaş alanında insanların ölmesine yol açıyor. Mesele bu. Masada bir barış olursa dediniz, 14 Aralık'ta İsviçre Zürih'te barış görüşmeleri başladı. Pek basına lanse olmadı bu görüşmeler ama bir şeyler konuşuluyor. Sizce masada neler var? Barış çıkmayacak bu. Barış çıkması ihtimali işte hani demin biraz önce de konuştuk. O kadar zor bir şey ki ne diyecekler? Şimdi en azından şöyle bir şey olması lazım. Rusya'nın aldığı toprakları geri alabilecekler mi? Zor. Herkes söylüyor zaten bunun çok çok zor olduğunu. Başka? Kırım var. Peki Kurtarabilirler o mi? Meçhul. yani şu anki dünya ve bölge şartlarında Kırım'ın Rusya'dan çıkması mucize olur. O çok zor bir ihtimal. Rusya'nın talepleri var. Ne dedi? Bak arkadaş, 1. Kiev yönetimi gidecek. 2. Kiev silahsızlanacak. 3. Buraya NATO girmeyecek. Bu şartlardan onların kabul edebileceği var mı? Yani şeyi harcarlar, hiç önemli değil. Zelenski'yi hemen harcarlar. Ama diğer şartlar öyle değil. Kaldı ki bunun vazgeçilmezliği üzerine çok inat eden İngiltere de bunu istemiyor. Mesela İstanbul görüşmelerini bozan İngiltere'dir. İngiltere bozdu. Amerika istiyor anlamında söylemiyorum. O da bundan hoşnut değildi ama pratiğini İngilizler geldi bozdu. Yoksa bugün anlıyoruz ki İstanbul görüşmeleri, müzakereleri bir tek imzaya kalmış. Hani sen sordun ya masada neler var? Onlar bitmiş. Herkes anlaşmış, uzlaşmış. Hatta Kiev tarafı tamam artık o topraklarda da özel bir statü olur diye onayını vermiş. Bunu bozdular. Bunu bozan şimdikini hayda bozar. Onun için şu anda biz hem Avrupa ülkelerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna'ya bakarlarken şimdiye kadar alışık olmadığımız bir yavaşlık görüyoruz. Bu yavaşlık bizim algılarımızı etkilemesin. Daha yavaş evet diyorlar ama yine evet deler. Biden Ukrayna'da yenilerek seçime gidemez. Ya da Biden'a da gerekiyor. Beyaz Saray'a gelebilecek, aday olabilecek diğer Demokrat Partili aday da gidemez. Bu yenilgiyi izah edemezler toplumda. Aynı zamanda dedi ki 3 tane iş var elimizde. 1. Amerikan seçimleri çok bağlayıcı bu konuda. 2. Ukrayna'da yenilmek demek bugüne kadar Batı'nın en sağlam payandaları, direkleri kabul ettiğimiz kurum, kuruluş ve bölgelerde göçüklere sebep olması demek. 3. Bu bir yıl daha bu savaş ve maalesef binlerce her iki taraf için de söylüyorum. Hem Ukrayna hem Rus çocuklarının ölmesine sebep olur. Hocam son NATO Liderler Zirvesi'nde Litvanya'da gerçekleşmişti bu zirve. Eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
Biz Amazon deposu değiliz, kaynaklarımız sınırsız değil demişti Zelenski'ye direkt bir şekilde. Hatta bir itirafta, bir diplomatik bir tartışma da çıkmıştı kısa süreli. Bu konu hakkındaki yorumunuz nedir? Hani İngiltere'nin ayrılıkçılığı konusunda hem bize Amazon deposu muamelesi yapmayın deyip hem İstanbul'daki görüşmeleri sabote etmesi ne anlama geliyor? Bir kere şunu, yani artık o safhanın üzerinden aylar geçtiği için tekrarlamıyoruz ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya, başta da Almanya'ya çökme operasyonudur. Ve çöktü de. Ekonomik varlıkları dahil. Anladık ki zaten hani bu kadar yılda belki Almanya üstelik bu kadar zenginken belki biraz daha bağımsız bir ülke olabilir. Hiç öyle değilmiş. Hiç yanından geçmiyormuş. Amerika Berlin'e ne söylüyorsa Berlin onu yaptı. Bugüne kadar yapmaya da devam ediyor, savaş dahil. Şimdi mesela yeni söyledikleri şey şu. Eğer Ruslar, bu demin saydığımız şeyler var ya, savaşın neden devam edeceğine ilişkin işaretlerin bir tanesi de şu. Şimdi yeni popüler konu Avrupa'da, Ruslar eğer Ukrayna'da kazanırlarsa durmayacaklar. Durmayacaklar, ne yapacaklar? Bir sonraki hedef neresi? Yani işte Almanya diyorlar. Almanya'ya saldıracak diyorlar. Putin'in uzun bir basın toplantısı vardı. Sordular. Zırvalık dedi yani. Saçmalık dedi. Bunun demesinin de bir önemi yok. Yani Rusların Ukrayna'da kazandıktan sonra Almanya veya Avrupa'nın üzerine Avrupa'yı istila etmeye gideceğini bütün Avrupa'ya yediriyorlar. Başlangıç öyküsü neydi bunun? Rusya'yı durduracağız diye başlayan şey esasında NATO'nun ve bugüne kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ayakta kalmakta zorlanan küresel müesses nizamın çektiği bir numaraydı bu. 2. Bütün Avrupa ekonomisine, başta Almanya ekonomisine çökme operasyonu. Bunları gerçekleştirdiler. Fakat gerçekleşmeyen taraf şu. Sahada yenilgi, jeopolitik sonuçlar doğurabilecek, bundan daha önemli bir şey yoktur. Uluslararası ilişkilerde, dış politikada bir kapıyı hala açık tutuyor. İngiltere'ye gelince bunun akıl kurucularından birisi İngiltere. Yani biz hep Amerika Birleşik Devletleri'ni söylüyoruz ama bu Gazze olayında da, Ukrayna olayında da, Kafkasya olayında da İngiltere'nin çok derin izlerini görüyoruz. Akıl neredeyse ona aittir diyebiliriz. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Teşekkürler. NATO o kadar tel tel dökülüyor ki ve kendini o kadar ciddi tehdit altında hissediyor ki Amerika Birleşik Devletleri dahi NATO'yu sağlam kazığa bağlama ihtiyacı duyuyor. Bu Gazze olayında da, Ukrayna olayında da, Kafkasya olayında da İngiltere'nin çok derin izlerini görüyoruz. Akıl neredeyse ona aittir diyebiliriz.